Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün önümüzde karşımızda Tracer 900 var. Yamaha Tracer 900 sağ olsun arkadaşım Devran motorunu bana bugün sürmem için verdi. Bugün kendisini inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi biraz MT-09'un takım elbise, kravat takmış hali. Biraz daha uzun yol versiyonu. Şimdi hemen havanın tadını çıkaralım. Çıkalım bir trafikte, yolda bir sürelim. Nasıl bir his verdiğini sizlere hemen anlatayım. Şöyle motoru bir çalıştıralım, sesini de duyalım. Evet, 3 silindir sesimiz. Orijinal egzozuyla böyle sakin bir motor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi motorumuzla yoldayız. Sürüş hissini deneyelim, tecrübe edelim. Biraz da teknik detaylarından bahsedelim. Buradan sola gideceğiz. Daha önce MT-09 sürdüğüm için biraz onunla kıyaslayabilirim. Kalkış güç, hız, tork harika. Sapan gibi sizi ileri atıyor. 843 cc motor bloğumuz var. 87.5 Nm güç üretiyor bu motor bloğu da. Biraz ön camda bayağı bir sinek ölüsü varmış. Camı da aşağı indirelim şöyle. Biraz da görüntüyü açalım. Ayarlanabilir camımız da var gayet net bir şekilde. Üstteki cam sonradan eklenmiş, benim kendi motorumda olduğu gibi. Biraz tabi belli bir yerden sonra eğer boyunuz uzunsa sizi korumamaya başlayabiliyor bu cam. O yüzden ekleme yapılmış, sonradan sahibi eklemiş. Bu motor bloklarına CP3 motor bloğu deniyor. Bu MT-09'da da bulunan aynı motor bloğu. Bütün özellikleri aynı. Japon mühendisi abiler demişler ki biz nasıl bunun rengini, şeklini değiştirir satarız ekstradan pahalıya diye demişler. Ve bunu yaratmışlar. Tabii şimdi işin esprisi bu. Kesinlikle hak ediyor. Çünkü bayağı bir değişiklik var motorun üzerinde. Özellikle şasisi uzatılmış. Daha dengeli bir sürüş için uzun yolda. MT-09'u bilirsiniz, daha kısa, daha agresif şehir içi sürüşleri için, daha eğlenceli olması için kedi gibi bir şasi yapmışlar. Böyle hemen sağa sola atlayabiliyorsunuz. Bunda da hala o ruh var. Gazı açtığınızda böyle geliyor o tork ve o güç. Ama tabii ki biraz daha uysallaştırılmış, daha uzun yol yapacak şekilde ayarlanmış. Yani böyle gazı köklediğinizde o hissi alıyor ama bir yerden sonra size MT-09 hissi değil de Tracer 900 diyor ki arkadaşım basıyorsun, çok güzel, torklu, güçlü ama biraz da dikkat et, uzun yola gideceğiz. Bunların yanında bu depoyu besleyen 18 litrelik benzin, bu motoru besleyen daha doğrusu 18 litrelik benzin depomuz var. 18 litre gayet iyi. Bu depoyla aşağı yukarı 100 kilometre 5 litre, 5,5 litre civarı yakıyor. Eğer şehir içindeyse 6 ile 7 litre, 8 litreye kadar çıkabiliyor bu yakıt sarfiyatı. Otobanda vesaire tabii farklı oluyor. Daha değişik. Şu anda motorumuz 12.000 kilometrede. Çok yaşlı bir motor değil. O yüzden gördüğünüz gibi bayağı gıcır gıcır. 2018 model bu arada. Kontrolleri de size durduğumuzda anlatacağım. Ekranı da gördüğünüz gibi bu şekilde, hesap makinesi usulü. Ama bütün detayları görebiliyorum. Kilometre, vites, hız, devir, saat, modlar. Hatta modlardan biraz bahsedebilirim belki. Şöyle gidelim. Şöyle atlayalım kavşağa. A modumuz var trafikte. A modu bayağı canavar modu yani. A modu akıyor maşallah der gibi. Akıyor bu akşam maşallah. Gidiyor. Tabii şöyle de bir sonu olabiliyor onun. Evet, trafik cezası mektubu geldiğinde de aa diyebilirsiniz. Oradan aklınıza A modu gelebilir. En deli, en güçlü olduğu mod A modu. B modu biraz daha beyefendi modu diyelim. Daha böyle yağmurlu havalarda sürmek için. Standart modu ise standart modu gayet standart yani. Ne aşağı ne yukarı orta halli giden bir mod. 3 modu çekiş kontrolü var. Çekiş kontrolü yağmurlu havalarda özellikle çok işe yarayacak bir özellik ve arkasında bir de ön arka ABS fren özelliğimiz var. 290 küsür milimetre, kaçtı? 299 mu 8 mi, öyle küsuratlı bir milimetresi vardı. Ön fren diskimiz var. Ön fren diskleri çift, iki tarafta.
İki tarafta çift ön fren diski olması çok bayağı iyi bir özellik. Çünkü çok iyi bir duruş sağlıyor. Freni köklediğiniz anda hani bu babuşun dediği gibi limonu sıkar gibi frene bastığınız anda ne zaman duracağınızı saptayabiliyorsunuz. Harika bir fren hissi var. Frenle birlikte tabi bu ağırlık aktarımında yapan amortisörlerimiz var. Amortisörler biraz sert, biraz tur için, yani yüksek hızlarda böyle 120, 130, 140, 150 kilometrelerle uzun yol yapıyorsanız o sırada çok daha size büyük bir denge sağlıyor. Virajlarda biraz MT-09'a kıyasla biraz yavaş kalıyor ama çok daha dengeli kalıyor. Uzun şasi, motorun gücünün ayarlanmış olması ve amortisörlerin farklı olması, biraz daha ayarlarının farklı olması bu açıdan size bayağı bir his farkı yaşatabilir eğer daha önce MT-09 kullanıyorsanız. Motorumuz 6 vitesli yakıt enjeksiyonlu 3 silindirli bir motor bloğu. 3 silindirli bir motor bloğu 115 beygir üretiyor. Az önce teknik detaylarını anlatırken söyledim bilmiyorum. 115 beygir ciddi bir güç gerçekten. Bu kadar ufak, bu kadar hafif bir alete 207 kilo dolu ağırlığa sahip. 207 kilo, 115 beygir ciddi bir güç. Tabii ki bu gücü kontrol etmek için de üzerinde yeterli elektronik cihazlar var. Çekiş kontrol vesaire ve biraz da gidon genişliği farklı. Gidon genişliği bayağı yeterli. Yani motoru rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. MT-09'la kıyaslıyorum çünkü aynı motor bloğunu birçok konuda aynılar. Onunki biraz daha dardır. Diğer motorlarla, yani benim motorum, kullandığım motor Kawasaki Versys 1000 ile kıyasla neredeyse benim motorla aynı gidon genişliğine sahip. Onun da inceleme videosunu çekmiştim. İzlemek için videonun açıklamasındaki linke tıklayabilirsiniz. Kanalımda bulabilirsiniz. Onunla alakalı uzun tecrübelerimi de aktardım. Motorun dizaynı bayağı agresif, çift far, sağlı sollu, bayağı güzel ama bazıları biraz fazla plastik bulabiliyor. Yani çok fazla plastik görünüyor. O açıdan hani seven var, sevmeyen var ama genel olarak güzel. Önde 120, arkada 180'lik lastiklerimiz var. Lastik genişliği bayağı güzel. Yani eğer ince lastikten hoşlanmıyorsanız, geniş lastik sizin gözünüze daha iyi hitap ediyorsa bu motor da gayet size hitap edecektir demektir. Çünkü bayağı geniş ebatlara sahip, arkadan bakıldığında şöyle bir göz dolduruyor. 3 silindirli motorun özelliklerine biraz değinmek istiyorum. Şimdi birçok arkadaş 2 silindir, 3 silindir, 4 silindir, tek silindir, bunların arasında bu motorun farkı ne diye düşünebilir. Bu motor 2 silindirli motorların, bu motor bloğu 2 silindirli motorlarda bulunan o torku, o gaza bastığınızda ön tekeri yerden havalandıran torku almış alt taraftan, yani 2 silindirden öyle düşünün. 4 silindirli motorların da o akıcılığını, o gidiş rahatlığını, o gücünü ve sesini almış diyelim. İkisini birleştirmiş, ortaya bir harmanlama bir motor çıkarmış. Tork açısından güzel, düşük devirlerde gayet güzel güç veriyor. Çünkü 4 silindirliler yüksek devirde aynı gücü verirler. Yani yüksek devirlerde olması, çalışması gerekir ki motorun adam gibi bir güç versin. Ama bunda düşük devirlerde de doluluk var. Rahatlıkla gidiyor. Torklu bir şekilde gidiyor. Diğer yandan 2 silindirli motorlardaki de az önce anlattığım gibi o agresiflik, o gazı açtığınızda anında tekere gelmesi, o canavarlık içinde, yani bunu kökleyip gidecek baba yiğit birkaç tanedir yani bu motoru. Böyle yani bak, top speed anlamında değil, kalkışta böyle kontrol edebilecek baba yiğit azdır. Bayağı canavar bir motor çünkü. Motor bloğu özellikle kontrol altında tutmak bayağı zor. Ve tabi bize biraz, eğer egzozu da, yani orijinal egzozundan pek ses çıkmıyor, egzozu da değiştirirseniz o zaman motor bambaşka bir boyuta erişiyor. Sesi harika oluyor. Yani ben özellikle Türkiye'deyken MT-09'u Akrapovic egzozla sürmüştüm. Bayağı hoşuma gitmişti yani sesiyle. Biraz tabi kafa ötülüyor eğer susturucu takılı değilse ama onun dışında ses harikaydı. Yani müzik gibi, yani 3 silindirlinin egzozlu hali gerçekten müzik gibi. Bu motor kimlere gider arkadaşlar? Bu motor hafta içi işe giden, konfordan ödün vermek istemeyen ama gazı açınca da şöyle makine kalkıp yürüsün gitsin, böyle bağırsın çağırsın isteyen arkadaşlara. Hafta sonları da şöyle böyle 2 saat 3 saatlik yollarda süreyim, biraz uzayayım, uzaklaşayım şehirden veya tur yapayım, uzun turlar yapayım diyorsanız
gayet sizin için yeterlidir. Eğer 2 kişi de sık sık sürüyorsanız çantalarla birlikte, yan çantalarla beraber bu motorun gücü size gayet yeterli olacaktır. Hiç sizi üzeceğini sanmıyorum. Çok rahat bir şekilde gezebileceksinizdir. Çünkü çok konforlu bir motor. Tabii koltuk rahatlığından biraz bahsetmek lazım. O kadar da yumuşak bir koltuk değil. Koltukları, ön arka koltuk ikisi de biraz sert. Yani bu tip spor motorlarda, yani bu tip güçlü motorlarda bu zaten beklenilen bir şey. Bunun olması gerekir. Çünkü aksi halde motorun arka tekerleği kaydığı zaman veya herhangi bir aksilik olduğu zaman bu bilgiyi almanız, işlemeniz, anlayabilmeniz çok zaman alacaktır. Bu da riskli bir durum yaratabilir. Ne yapabilirsiniz? Jel seleyle değiştirebilirsiniz. İsterseniz üzerine ekstra bir jel sele koyabilirsiniz motorun koltuğunun. Bu şekilde rahatlığınızı arttırabilirsiniz. Motorun koltuğu, yani koltuk yüksekliği ayarlanabiliyor. Bildiğim kadarıyla 845 mm yüksekliğe sahip. Biraz yüksek aslında. Normal birçok motora göre biraz yüksek sınıfında olabilir bunun koltuk yüksekliği. Bunu da söylemiş olayım. Boyunu, yani zaten almadan önce kesinlikle bir test sürüşü yapın. En azından motorun üzerine oturup bir deneyin. Bacaklarınız boyunu, bacak boyunuzu nasıl, yetiyor mu yetmiyor mu? Benim boyum 1.80 küsür, 1.82-3 falan. Bana gayet rahat oluyor. Hiçbir sıkıntı olmadan sürebiliyorum. Genel olarak bütün teknik özelliklerini anlattım neredeyse. Genel olarak böyle sürerken kendi motorumla kıyaslayabilirim. Yani birçok motorla kıyaslayabilirim. Ciddi bir titreşim yok ama motorun 3 silindirin bir titreşimi, kendi bir karakteri var. Onu hissediyorsunuz. Biraz böyle bir ben buradayım, burada çalışıyorum, sıkı da çalışıyorum diyen bir motor bloğu var. Onu hissettiriyor size. Şuradan bir benzin alalım, ondan sonra devam edelim arkadaşlar videoya. Şöyle dalalım istasyona. Benim motora yandan bakınca da pek bir seksi. Biraz şeridi gasp ettik ama bir şey olmaz. Zaten biz çok hızlı bir şekilde, seri bir şekilde akıyoruz. Eski stil, hala telli gaz kolumuz var. Benim motorda, birçok diğer motorda elektronik gaz kolu var. Yani telin o verdiği yükü hissetmiyorsunuz. Şu an mesela bana bu gaz kolu biraz ağır geliyor. Çünkü yaylar vesaireler, teller gidiyor geliyor içerisinde kabloların. Bu biraz size ağırlık yaratıyor bileğinizde. Uzun yolda eğer sürüyorsanız, hele bir de cruise kontrol yoksa, bunda yok gördüğüm kadarıyla, hatırladığım kadarıyla da yok. Birazcık size sıkıntı yaşatabilir. Ben motorumu almadan önce bu motorda, yani Tracer 900'ü de test sürüşü yapmıştım. Hatta GT modeline bakıyordum çantalarıyla birlikte, birçok özelliğiyle birlikte. Biraz fiyatı biraz daha pahalı mıydı, bir şeydi. Kawasaki versiyonu tercih ettim. Evet arkadaşlar, motorumuzu sürdük. Şimdi motorun sahibi Devran kardeşimiz bize tecrübelerini anlatacak. Biraz önce de kendisi benim motorumu sürüyordu. Evet Devran, pek konuşmaya hevesli değilsin ama yorumlarını lütfen rica edelim senden. Bugüne kadar kaç binde aldın, kaç bin sürdün? Bir de niye bunu aldın? Neden bu motoru tercih ettin? Onu soracağım. Anlatayım. Kaç binde aldım? 3500 kilometreydi herhalde. Almanya'dan import edildi motor. Neden bu motor dersen, ya 2 silinderde ders kurs aldığım için biraz fazla gergin geliyordu bana. Alt devirlerde biraz gerginlik hissettiriyordu. O yüzden sürücü kursu aldığım adam şey dedi, yani 3 silindir daha balanslı falan diye. Yüksek bir motor istiyordum. Boyum 1.83. Biraz daha yüksek motor, daha konforlu olduğunu düşündüm. Ve yani Yamaha'nın tasarımını çok beğendiğim için, yani renkler falan filan. Yani tercihim Tracer 900 oldu. Şimdi benim motoru az önce sürdün. Arada Aynen. bir kıyaslama yaptın. Onu da söyleyebilir misin? Aynen. Ya çok relax bir motor yani. Kawasaki versus 1000. Yani Tracer 900'le kıyaslarsan, yani adamın uykusunu getiriyor desem yani çok relax, yani çok konforlu, yani Mercedes S-Class gibi böyle ağır bir makine. Güzel yani. Ama senin Ama motorda daha spor herhalde. Aynen, daha spor. 3 silindir. İşte MT-09'u bilen arkadaşlar bilir. Bayağı tork üretiyor blok. Yani güzel yani. Daha fazla, biraz yüksek spor motoru hissini veriyor.
Kawasaki Versys bence daha fazla konfor uzun Evet. yol için. Evet. Burada bir de gidon yükseltme var. Bu orijinalinde geliyor. Kontroller nasıl? Kontrollerden memnun musun? Burada uzunlar var. Aynen. Korna, sinyal, ön tarafta Aynen. şey var. Sadece bu motorda cruise control yok işte. Normal control, evet. 900 olduğu için. Burada GT çalışma var. versiyonunda var. Ama kontroller çok rahat bence yani. Mantıklı. Evet, modlar var burada. Büyük, dörtlü de var. Aynen. Büyük butonlar yani iyi. Ayarlanabilir manetlerimiz var şurada. Diğer tarafta debriyajda yok ama sadece ön frende ayarlanabiliyor. 5 kademe. Burada bir de far ayarları var. Hı hı. Farları da buradan yüksekliğini giderken bile ayarlarsın. Elin çok Aynen. uzunsa kolun. İki tarafta uzunlar kısalar. Tek senin farlarla ilgili sevmediğin şey herhalde Aynen. tek birinin yanıyor olması. Aynen. Uzunlara yakınca ikisi de yanıyor. Normal Aynen. şartlarda tek biri yanıyor. Aynen. Ve kontroller falan dersen bence anahtarın yeri de çok mantıksız. Onu Bu saçma evet ya, yere bu- yapmışlar. Burada mesela şey var. Telefon tutucu falan koydun mu ortaya anahtara erişmek için bir de eldiven varsa bayağı Aynen. bir ileri doğru elini atman gerekiyor. Gidonu da yükseltmişler zaten. Gidonu yüksek olduğunda daha da zorlaşıyor. MT-09'da bile zordu yani buraya erişmek. Aynen. Ve Ha, başka işte- yorumcular şunu da diyor, bunun yani böyle çift display olması biraz saçma gibi. Onun yenisinde de yapmışlar herhalde. Yani Evet. çok negatif yorum geliyor ama bence güzel. Bunda iyi yani. Ekranda bayağı Net, büyük. bilgi var. Geniş o, bayağı geniş. Benimkinin ekranından daha geniş bence Hı. bu. Ayarlanabilir cam. Yine Bir de- GT versiyonunda TFT geliyor renkli. Aynen Bunda renkli ekran. normal yani. Güzel Ama bir- yüksek spor motoru arayan arkadaşlar varsa bu bence çok iyi bir motor. Güvenilir Yamaha. Fren disklerini de şöyle göstereyim. Bayağı bir Frenler çok iyi bu arada. 298 milimetre olması lazım. Bayağı geniş Doğrudur. fren diskleri var ön tarafta. Arkadakini Çok iyi tam tutuyor. hatırlamıyorum. O da 220 değil de 240 mı öyle bir şeydi herhalde. Yazarım ekrana. Ama frenleri de ilk aldığında herhalde amortisörlerden pek memnun değildin. Aynen doğru. Bir sonra bir ayar yaptırdıktan sonra güzelleşti Aynen, demiştin. çok- yani- Çok yumuşaktı herhalde değil Çok mi? yumuşaktı. O da fabrika ayarı galiba. Götürdüm garaja, adam dedi yani bu senin kilona falan göre yapacağım diye. Sertleştirdi. Şu an harbiden böyle güven veriyor. Daha önce biraz yumuşak olduğu için virajlara girdiğinde İngilizce söyleyeyim nosedive oluyordu. Aynalar nasıl peki? Ayna titreşimi yolda, uzun Ayna yolda. titreşimi iyi ya, fazla titreşim yok aynalarda aslında. Bir ayna sökülme durumu oluyordu. Oluyordu. Onu MT-09'da da olan bir şeydi o. Bunda da oluyor değil aynen. mi? Onu Loctite'la Aynen. sen Ayna biraz sen yardımcı. şöyle lakta atladık ama durmadı yine. Evet. Aynalara bir el atmak lazım işte. Aynen. Yani değiştirilebilir belki sonradan. Ve quick shifter opsiyonu var, o da güzel bir şey. Quick shifter Bunda yok ama bunda yok ama takabiliyorsun. Takabiliyorsun. Orijinal kendi aynen. Yamaha'nın quick shifter Aynen. takılabiliyor. Bir de O da son bir güzel. şey diyeyim, çantaları da çok güzel yani, orijinal olan çantalar. GT versiyonunda standart olarak geliyor. Evet. Bunda yok ama Çantaları renkli yerleri hazır zaten. Şurada. yerleri hazır yani, aynen. O bayağı iyi. Quick sistemi var orada. Aynen. Tık tık buraya takıyorsun. Aynen. Arka dizaynı da güzel, kuyruğu da güzel. Bence de. Yamaha Tracer'ın inceleme videosu bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir makine. Son videoyu kapatmadan bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. O da bu motorun debriyaj balatası, debriyaj kısmı ile alakalı bir kronik bir sorun var. Birkaç arkadaşım da meydana gelmişti. Belli bir kilometreden sonra, artık 40 bin 50 binden sonra debriyaj balatalarının, debriyajının kullanıma dayalı biraz eskime durum var. Ona dikkat edin derim. Onun dışında herhangi bir kronik sorunu duymadım şu ana kadar. Instagram'da, TikTok'ta, Facebook'ta falan beni takip etmeyi unutmayın. Bu platformlarda da videoları paylaşmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın, dikkatli sürün. Hoşça kalın.